Kendinin efendisi olmayan hiç kimse gerçekten özgür değildir. Bu sözler milattan sonra 50 ile 135 yılları arasında yaşamış Stoacı filozof Epiktetos'a ait. Bir köle olarak dünyaya gelen Epiktetos, Stoacılığı bir yaşam biçimi olarak benimseyip öğrencilerine aktarmıştı. Yaşadığımız dünyada özgür olup olmadığımız ya da gerçekten özgürce dilediğimiz gibi kararlar verip veremediğimiz konusu şöyle dursun. Bize verilen bu kısıtlı zamanla neler yapacağımız konusu ise çoğunlukla sadece bize bağlıdır. Köle olarak dünyaya gelen ve hayatının çoğunluğunda büyük acılar çeken Epiktetos, işte tam da bu konuya yoğunlaşmış, Stoacılık öğretilerini kontrol edebileceği şeyler üzerine yoğunlaştırmıştı. Epiktetos'a göre aslında öz disiplin, sahip olduğumuz şeylerle neler yapabileceğimize odaklanmak demekti. Bu videoda motivasyon ve disiplin kavramları üzerine yoğunlaşacağız. Fakat videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Hazırsanız Epiktetos'tan günümüze motivasyon ve disiplin kavramları arasındaki yolculuğumuza başlayalım. Herkese merhaba, ben Birsen. Son zamanlarda özellikle Instagram'da karşımıza çıkan bir içerikten bahsedeceğim. Hemen yanında gördüğünüz bu içerikte aslında bize verilmek istenen mesaj çok açık. Bu içeriğe göre motivasyon anlıktır, geçicidir ve durumlara göre değişkenlik gösterir. Disiplin ise tek düze bir şekilde rutinlere uyarak her gün aynı şeyi yapmak demektir. Peki gerçekten hayat bu şekilde mi işler? Videomun başında Epiktetos'un şu sözlerinden bahsetmiştim. Kendinin efendisi olmayan hiç kimse gerçekten özgür değildir. Epiktetos bu cümleyi kurarken aslında şundan bahsediyordu. Hayatlarımızda her birimizin hayatında pek çok engel var. Başımıza pek çok olay geliyor. Fakat eninde sonunda başımıza gelen bu olayları nasıl yorumladığımız, onlara nasıl reaksiyon verebildiğimiz bizim elimizde. Yani kısacası bize verilmiş bu hayatı nasıl değerlendireceğimiz, bize verilen bu kısıtlı zamanı nasıl kullanacağımız bizim elimizdedir. Zaten bizim elimizde olmayan, hükmedemeyeceğimiz şeyler üzerine de boşuna zaman kaybetmeyelim demek istiyor Epiktetos bu sözleriyle. Kendimize odaklanalım ki kendi irademize hükmedebilelim. Bu temel düşünceler Epiktetos'un disiplin anlayışını meydana getiriyor. Disiplin dediğimizde aslında sadece Epiktetos'tan bahsetmemeliyiz. Pek çok Stoacı filozof disiplin kavramı üzerine eğilmiştir. Hatta disiplini kendi alt başlıklarına da ayırmamız mümkün. İlk olarak amaç, purpose kavramını ele almak istiyorum. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı isimli kitabından daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Viktor Frankl yaptığı araştırmalar sonucunda insanı hayata bağlayan yegane şeyin bir amaç olduğunu söylüyordu. Aksi takdirde hayatta bir amacı olmayan kişinin hayata bağlanamayacağını ve tutunamayacağını söylüyordu. Stoacı filozof Marcus Aurelius da aynen şu şekilde söylüyor. Bir insan olarak işe gitmem gerekiyor. Eğer uğruna doğduğum şeyi, dünyaya yapmak için getirildiğim şeyleri yapacaksam neden şikayet etmem gerekiyor? Yoksa bunun için mi yaratıldım? Marcus Aurelius herkesin bir amacı olduğuna inanıyordu. Kişinin hayatta olmasını gerekli kılan bir şey olmalıydı ve o da amaçtı. Hayattaki bu amacımızı gerçekleştirmek de bizim elimizdeydi. Kısacası Stoacılara göre öz disiplinin en önemli kaynağı bir nedene sahip olmak. Örneğin her sabah erken kalkmak istiyorsam bir nedeni olmalı. Yani erken kalkma disiplinini geliştirmek istiyorsam neden erken kalkmalıyım sorusuna bir cevap verebilmeliyiz. Örneğin herhangi bir konuda bir araştırma yapmak istediğimizi farz edelim. O halde sabah erken kalkmam benim bu araştırma konusunda daha ileriye götürecek bir aktivite olacaktır. Bu nedenle erken kalkma konusunda disiplin geliştirmem daha kolay olacak. Aksi takdirde hevesle birkaç gün üst üste erken kalktıktan sonra tekrar eski rutinimize dönmemiz işten bile değil. Disiplin insanı belirli bir rutin içerisinde tutan ve peşinden koştuğu her neyse ona ulaşmasını sağlayan temel eylem, zihniyet ve felsefedir.
nedir? Aslında disiplinin bir felsefe olduğundan bahsediyoruz bu videoda da. Felsefe sadece konuşmak ya da kalın kitaplar okuyup yazmaktan ibaret değildir. Felsefe insanlara tarih boyunca hem kişisel hayatlarında hem de mesleki hayatlarında başarılı olmaları için ve iyi bir hayat yaşamaları için yardım eden düşünceler sistemidir. Örneğin Marcus Aurelius. Kendisi bir imparatordu. Roma'nın bilge imparatoru. Bu bilgeliği Stoacılık felsefesinden aldığı ahlak, etik, adalet gibi anlayışlar sayesinde devam ettiriyordu. İkinci olarak bahsetmemiz gereken en önemli nokta ise eylem. Kişinin eyleme geçmesi içinse sadece kendisine odaklanması gerekiyor. Stoacılık pek çok kökenden gelen filozoflar tarafından uygulanıyordu. Epiktetos ve Aurelius. Biri köle, biri imparator. Biri su taşıyıcısı, diğeri ünlü bir oyun yazarı. Bazıları tüccar, bazıları zengin, bazıları senatör, bazıları ise asker. Hepsinin ortak noktası ise uyguladıkları felsefeydi. İster köleliğin prangaları altında eziliyor, isterse koskoca Roma İmparatorluğunu yönetiyor olsunlar. Hepsi de dış dünyaya değil, sadece kontrol edebildiklerine, kendilerine odaklandılar ve eyleme geçtiler. Kendi düşüncelerine, kendi eylemlerine, kendi inançlarına odaklandılar. Stoacılığın temel anahtarı sonsuz tartışmalar değil, eylemdir. Yani sizi hayata bağlayacak her neyse o amacın peşinden eyleme geçmeniz gerekiyor. Disiplin dediğimiz kavram, hedeflediğimiz her neyse ona kendini adamakla ilgilidir. Bir diğer önemli nokta ise kararlılık. Disiplini incelerken amaç kavramından sonra karşımıza en önemli kavram olarak kararlılık çıkıyor. Bu noktada yanıma Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabını da almıştım. Video boyunca sıkça bahsettiğimiz bu eserden bir alıntı yapmak isterim. Dalgaların sürekli çarptığı kaya gibi ol. Sağlam, hareketsiz durur kaya ve yatıştırır etrafında suyun öfkesini. Stoacıların disiplin kavramına aslında son derece rasyonel bir şekilde yaklaştığını görüyoruz. Yani karşımıza her ne çıkarsa çıksın, hangi engellerle karşılaşıyor olursak olalım, amaçladığımız hedef için kurduğumuz zaman planına uymanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Diğer bir önemli nokta ise videonun başına da bahsettiğimiz elimizde olanlara odaklanmak. Yani ben neden bu ülkede doğduğumu ya da bu evde doğdum, farklı bir ülkede doğsaydım, farklı bir ailede yaşasaydım, daha farklı bir insan olabilirdim gibi düşünceler aslında bizi amacımızdan alıkoyan düşüncelerin başında geliyor. Stoacılara göre bu gibi düşünceler bize zaman kaybettiren gereksiz düşünceler. Bizi amacımızdan alıkoyan, bizi eylemden alıkoyan, üzerine kafa yormamızın, düşünmemizin bize hiçbir şey getirmeyeceği, hiçbir şey kazandırmayacağı şeylere odaklanmaktan vazgeçmeliyiz diyor Stoacılar. Evet, hayatımızın içerisinde başımıza gelen her şey belirli bir etkiye sahip ve olaylar aslında zincirleme bir şekilde gerçekleşiyor. Pek tabii ki farklı bir ülkede doğsaydık hayatımız tamamen farklı olabilirdi. Fakat öyle olmadı ve bunu da değiştiremeyiz. Dolayısıyla elimizde olmayan şeylere hayıflanmak yerine elimizde olanlara odaklanmalı ve geleceğe doğru bakmalıyız. Ancak böylece kendimize hükmedebilir ve elimizdeki kaynaklarla hayatımızı yeniden çiçeklendirebiliriz. Dış faktörlerden ve kontrol edemeyeceğimiz şeylerden en önemlileri de bizi aşağı çekmeye çalışan insanlar. Stoacılıkta bu gibi kötü niyetli insanlara da asla kulak asmayın deniyor. Marcus Aurelius'tan bir not daha. Biri sizi suçladığında, sizden nefret ettiğinde ya da benzer eleştirilerde bulunduğunda onların ruhlarına gidin, içlerine nüfuz edin ve nasıl insanlar olduklarını görün. Sizin hakkınızda belirli bir görüşe sahip olmaları gerektiği endişesine kapılmanıza gerek olmadığını anlayacaksınız. Bizi hedefimizden alıkoyacak kötü niyetli düşüncelere kulak asmayın deniyor. Zaten bu da bence kararlılığın en önemli adımı. Aslında Stoacılık disiplin konusuna bir düşünme sanatı olarak yaklaşıyor bence. Çünkü neyi değiştirebiliriz, neyi değiştiremeyiz? Başımıza gelen bu olayları nasıl yorumlamalıyız ya da nasıl yorumlamamalıyız? Bizi aşağı çeken düşüncelere nasıl tepki vermeliyiz ya da tepki vermemeliyiz gibi konulara odaklandığı için bence Stoacılık disiplini bir yeniden düşünme sanatı olarak algılıyor. Yani hayatımızda bir disiplin inşa etmek istiyorsak tüm bu dış faktörlere bakış açımızı
değiştirmeliyiz ve kendi içimize dönmeliyiz. Aslında olayları nasıl yorumladığımız bu noktada çok kritik. İlk önce hayata bakış açımızı ve düşüncelerimizi şekillendirmemiz gerekiyor ki ardından eylemlerimizi belirli bir disiplin içerisinde sürdürebilelim. Ne düşündüğümüzü kontrol edemezsek doğal olarak ne yaptığımızı da asla kontrol edemeyiz. Şimdi gelelim sosyal medyada çokça tartışılan o görsele. Kısacası bu görsel bize şu mesajı vermek istiyor. Motivasyon ilerlemenizi sağlar, disiplin ise büyümenizi. Motivasyon biraz daha da dış faktörlere bağlıdır diyebiliriz. Örneğin birinin konuşması bizi gaza getirebilir ya da anlık olarak hissettiğimiz bir duygu motivasyonumuzu yerine getirebilir. Fakat bu dış faktörlere bağlı bir duygu olduğu için çok kısa sürelidir ve doğal olarak tökezleyebiliriz. Disiplin ise içten gelen düşüncelere bağlıdır ve bir yaşam biçimidir diyebiliriz. Zaman içerisinde büyümenizi, gelişmenizi ve kök salmanızı sağlayan eylemler dizisi. Tabii ki bu görsel bize bir düşünceyi kısa ve öz biçimde vermek üzere yaratılmış. Fakat bu noktada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Disiplin de aslında hiç de görüldüğü gibi değildir. Hayat içerisinde bazen düşeriz, bazen kalkarız. Bazen tam o çizginin üzerinde hareket ederiz. Bazen çizgiden kayarız. Bazen çizgiden taşarız. Tam hizada giderken, hedefimizin peşinden koşarken hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz şeyler başımıza gelebilir. Dolayısıyla bu gibi anlarda kendimize zulmetmek, acımasız bir şekilde kendimizi suçlamak yerine şefkatle bu deneyimi kucaklamanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yine o döngüye dönebilmektir burada asıl olan şey. Her şeyin sonunda yine o çizgide koşabilmenin asıl mesele olduğunu düşünüyorum. Videomu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve daha fazla kişiye ulaşması için bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.